Evet arkadaşlar, bugünkü devremizin adı 3 fazlı asenkron motor bir yönde kesik aralıklı çalıştırmak. Bizim birinci devremiz atölyelerimizin. Önceki devrelerde ilk sütundaki kurulum vardı. Şimdiki artık yeni derslerimizde ışıklar getirildi. Yani sinyal lambaları. Sinyal lambaları motor çalışmadığında biri gösterecek. Motor çalıştığı zaman diğer lambamız gösterecek. Güç devremizde de standart sigorta, kontaklar ve aşırı akım rölesiyle devam edeceğiz. Şimdi panomuz zaten sektöre uygun. Çok güzel bir pano. O yüzden bu panoda eğitimlerimizi göstereceğiz. Önce kanal kapaklarımızı açalım. Yukarıya bırakalım. Soldakini de açtık. Evet, yukarıdakini de açalım. Evet, en alttakiyle de işimiz var. Onu da açalım. Şimdi geldik devre bağlantısına. Şuradakini de açalım. Şuradaki biraz şunu da çıkartalım. Çünkü sinyal lambalarına da bir bağlantı gelecek. Evet, devremize baktığımız zaman fazdan direkt sigorta ediyor. Biz sigorta bağlantılarımızı yaptık. O yüzden direkt fazımızdan bizim kabloyu aldığımız anda aşırı akım rölemizin 95 kapalı kontağına giriyoruz. Kablomuzu aldık. Kablolarımızın hepsini videolarımız hızlı olması açısından daha önceden yüksük ve etiket yaptık. Sonradan etiket kılıflarımızı, etiketlerimizin şeylerini içine geçireceğiz. Tornavidamızı da alalım. İlk başlayacağımız yer faz. Faz barımızdan yüksüğümüzü taktık ve sıkıyoruz. Her yaptığımız uygulamada çıkıp çıkmadığına dair bir kontrol ediyoruz. Ve kanalımıza sokuyoruz. Kanallara soktuktan sonra ilk gideceğimiz yer aşırı akım rölesinin, yani diğer adı termik rölenin 95 kapalı kontağı. Termik röle koruma rölesidir. Şuradaki değerden fazla akım geçtiği zaman devreyi korumak için kontaklar konum değiştirir ve bütün devreyi keser. Evet, sökmeyi yaptık. Kablomuzu taktık ve 95'e girdik. Deniyoruz, çıkmadı. Evet, kanala giriş yaptık 95'e. 95'ten sonra 96'dan start'a gidiyor direkt. Biz her uygulamamızda muhakkak bir acil stop butonuna gireceğiz. Çünkü acil stop butonu bütün sektörde, bütün makinalarda, bütün panolarda muhakkak kullanılır. Biz de alışkanlık yapması amacıyla acil stop butonlarımızı muhakkak kullanacağız. Temrinlerimizde yok ama biz her zaman bir acil stop butonuna giriş yapacağız. 96'dan evet, 96'dan aldık. Sıkıştırdık. Kanala girdik. Kanaldan diğer tarafa girdik. Evet, burada bir sıkıntı var. Çünkü kablomuz yetmiyor. Sizlere göstermek amacıyla bir yüksük nasıl takılır, kablo nasıl kesilir onu da göstereyim. Hem onun da evet, kablo soyucu aletlerimiz var. Şu şekilde. Gayet profesyonel. Ucunu kıvırıyoruz. Yüksüğümüzü aldık. Şu şekilde geçirdik ve yüksük sıkma aletiyle sıktık. Bu birinci. Sonra etiketimizi geçiriyoruz. Etiket kılıfı diyeyim hatta. Evet, bunlar biraz zaman aldığı için biz diğerlerini daha önce yaptık. Tornavidamı bulamadım. Bu. Evet, sağlam. Kanala girdim. Kanaldan diğer yan kanala girdim. Şu şekilde geldim. Acil stop butonuna girmek için şuraya geldim. Ucunu kestim.
kesme aletiyle ucundaki yalıtkanı aldım. Etiket kılıfını bu şekilde de geçirebilirsiniz. Yüksüğü sıktıktan sonra da geçirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet. Yüksükler kablolara göre üretilir, kalınlıkları. O yüzden bizim kullandığımız yüksük birlik yüksük. Kablolarımız da birlik. Evet. Şuna bir bakalım. Biraz daha gevşetelim. Evet, şu an acil stop butonuna acil stop butonuna bir saniye şuradan yandan bir saniye, bu neden çıkıyor böyle? Evet, acil stop butonuna giriş yaptık. Acil stoptan sonra direkt start'a gidiyor. Sebebi de zaten kesik çalıştırma olduğu için stop'a ihtiyaç yok. O yüzden direkt start'a gidiyoruz. Evet, kablomuzu aldık. Gevşettik. Tekrar sıkıyoruz. Evet, acil stop butonları. Evet, hemen kanala giriyoruz. Kanalın içinde bizim start kontaklarımız aşağısı. Bunlar ikiz kontak diye geçiyor. İkiz buton diye geçiyor. Yerden tasarruf etmek amacıyla tek bir delikten ikiz buton kullanarak ikiz kontak kullanmış oluyoruz. Yani jok butonu değil. Bunlar ikiz buton. Evet, startımız aşağıda dedik. Şimdi kablomuzu taktık. Sıkıştırdık. Bu tamam. Hatta şunu şöyle yapalım. Evet, start'a giriş yaptık. Start'tan sonra kontaktörün K1 kontaktörünün A1 ucuna. Bizim K1 kontaktörümüz bu. Schneider. A1'imiz de burası. A1'e şu an bir tane kablo getireceğiz. Getirelim. Evet, kablomuz burada. Evet, sıktım. Kontrol ediyorum. Gayet güzel. Buradan sağa doğru ilerliyorum. Bu şekilde ve kanala girdim. Yani bu şekilde bir yol izlenmesi gerekiyor. Direkt kanalın içine girerek kanalın içinde ilerlenmesi gerekiyor. K1 kontaktörümüzün A1 ucu burada. Önce bir sökelim. Evet, bu da tamam. Evet, şimdi bir tek K1 kontaktörümüzün A2 ucuna bir tane nötr. Nötrümüzü de çekince ilk yapacağımız uygulamanın kumanda devresinin ilk sütunu bitiyor. Evet, A2 ucumuz. Evet, kablo gelmiyor, gayet güzel. Gergin bir şekilde kanala girdik. Buradan doğru nötr. Bizim nötr varamız en aşağısı. Herhangi bir delikten benim ek almam yeterli.
Evet, buraya kadar birinci sütunumuz bitti. Geldik şimdi ikinci sütuna. İkinci sütunda direkt fazdan sigorta ediyoruz. Biz zaten sigortadan çıkışını aldık. Baralarımız zaten sigorta çıkışlı. Baradan alacağız. Ve K1 kontaktörünün kapalı ve açık kontaklarına gireceğiz. Sebebi de devre çalışmıyorken birinci lambamız yanacak. Devre çalışıyorken, yani K1 kontaktörü çektiğinde ikinci lambamız yanacak. Şimdi bağlantımızı yapalım. Evet. Yine birinci faz. Birinci fazımızı alıyoruz. Kanala girdim. İlerliyorum. Ve kontağı. Hangi kontak? Açık ve kapalı. Benim yukarıdaki kontakların biri açık, biri kapalı. O yüzden bunları kullanacağım. Evet, sıktı. Gayet sağlam oldu. Kanala girdim. Önce şu sütunu bitireyim. Sonra diğer sütuna bakalım. K1 kontağın kapalı diyor. Kapalıya girelim. Ya fark etmez. Zaten orada bir ek var. Şöyle yapalım. Evet, kapalıya girdik. Kapalıdan çıkıyoruz H1 lambasına. Bizim H1 lambamız kırmızı. Kırmızı sinyal lambası. Buraya gireceğiz. Evet, girelim. Evet, kontağımızın çıkışı hemen aşağısı. Söktük vidamızı. Tekrar sıkıştırdık ve gelmiyor. Gayet güzel. Kanalımıza girdik. Buraya ortadan gideceğiz. Bizim panolarımızda biz üst yol, orta yol ve alt yol diye 3 tane yolumuz olacak. Evet, biz ortadan geldik. Ve X1'e gireceğiz. Şu şekilde. Evet, vidamızı sökelim. Evet. Birinci stop. Yani pardon. Motor çalışmıyorken yanan sinyal lambasına giriş yaptık. Kırmızı. Çıkışı da X2'de nötre. Nötrümüze gidelim. X2 şurada hemen. Vidamızı sökelim. Evet, tamam, sağlam. Bu şekilde ve kapaktan panoya geçiyoruz. Geçerken de hemen sıkıştırdık. Ve nötr baramıza geliyoruz. Evet, nötr baramızda kablomuzu sıktık. Ve kanalın içine kabloları koyduk. Evet, buraya kadar birinci lambamızın bağlantısını yaptık. Artık motor çalışmıyorken kırmızı yanacak sinyal lambamız. Şimdi geldik şu ikinci hatta. Burada bir ek alma olayı var. Yani K1 kontaktörünün açık kontağı az önce kullandığımız kapalı kontağının girişinden ek alacak. Kontaklarda en önemli şey hangi kontağı kullandığın ve giriş çıkış. Mesela biz girişleri her zaman yukarıdan kullanacağız. O yüzden girişten ek alırken direkt zaten az önce kullandığımız bizim giriş kablomuz burası.
bütün elemanlarda, pano malzemelerinde en önemli şey kontakların giriş çıkışları. O yüzden giriş ve çıkışlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yanlış bir giriş çıkış bağlantısı devrenin çalışmamasına neden olur. Şimdi burayı tekrar söktüm. Yanına bir kablo daha bağladım. Buraya mesela çift yüksük de takılabilirdi. Biz bu şekilde yaptık. Evet, kanala giriyorum. Tekrar kanaldan çıkıyorum ve açık kontağımıza giriş yaptım. Evet, burada da gördüğünüz gibi NO açık kontak. Kontaktörümüzün bağlantısının girişini yaptım. Şimdi çıkıyoruz. Doğru ikinci sinyal lambası, yani yeşil sinyal lambasına, X1 ucuna kablomuzu aldık. Evet. Kablomuz sağlam. Kanala girdik. Kanalın içinden ilerliyoruz. Evet, bu yolumuzla devam ettik. Ve X1 ucuna geldik. Evet, vidamızı gevşetiyoruz. Kablomuzun ucunu taktık. Ve vidamızı tekrar sıkıştırdık. Şimdi kablomuzu tekrar bir gerginlik yaratabiliriz burada. Bu fazla kabloyu da kanalın içinde şurada kaybedebiliriz. Evet, şimdi geldik yeşil sinyal lambasının çıkış hattını bağlamaya. Bu da nereye gidecek? Nötre. Şimdi nötre kadar kablo götürmeye gerek yok. Buradan iki sinyal lambasının çıkışlarını birleştirebiliriz. Biz de o şekilde yapacağız. Yani bir tane mavi nötr kablosu bizim işimizi görecek. Şimdi burada bir tane elinde yok. Hemen bir tane ben kendimi oluşturayım. Evet. Nötr kablomuz da hazır. Şimdi X2'yi birazcık sökelim. Evet, kanala girelim. Evet, burada şunu tekrar sökelim. Burada bir saniye, şuraya bir evet, iki girişi de yaptım şu an. Nötrün ekimini alıyorum. Tamam. Evet, bunu da kanala sokalım. Ve kanalımızı kapatalım.
Evet, sinyal lambalarının bağlantısı da bitti. Artık kanallarımızı, buradaki kanalımızı kapatabiliriz. Alt taraf da bitmişti zaten. Alt tarafı da kapatabiliriz. Kanalımız burası. Hatamız. Evet. Buraya kadar tamam. Spiralimizi de bağlayalım. Evet. Yaptığımız işler hepsi sektöre uygun olduğu için bunların hepsini atölye uygulamalarında yaptırıyoruz. Şu şekilde saralım. Evet, orası biraz uzun geldi. Evet, şimdi aşağıya geldik. Bir saniye. Evet, şimdi enerjimizi de vereceğiz yavaştan. Evet, kanal kapaklarımızı kapattık. Şimdi geldik güç devresine. Şimdi güç devresinde geçmeden önce yaptığımız uygulama kumanda devresi çalışıyor mu? İlk kontrol etmemiz gereken bu. Kumanda devresi eğer bir yanlışlık varsa müdahaleyi orada etmemiz gerekiyor. Yoksa bir yanlışlık varsa ve güç devresinde de bunu görürsek motora zarar verebilir. O yüzden her zaman ilk önce kumanda devresini kontrol edilir. Bir yanlışlık yoksa güç devresine geçiş yapılabilir. Buradaki malzemelerimizi alalım. Panomuzu, şunları da kapatabiliriz ya, şimdilik gerek yok. Aşırı akımımızı da düzelttik. Panomuzu kapatalım. Yukarıdan enerjimizi verelim. Alt taraftan da sigortalarımızı açalım. Evet, gördüğünüz üzere şu an motor çalışmıyor, sinyal lambası. Start'a bastığım zaman motorun çalıştığını gösteren yeşil sinyal lambası yanması gerekiyor. Deneyelim. Evet, şu an yeşil sinyal lambasına geçti. Acil stop butonumuz da burada. Gördüğünüz gibi bastığımız zaman bir deneyelim. Evet. Herhangi bir etki göstermiyor. Çünkü acil stop butonu şu an devrede. Tekrar basalım. Evet, gayet devremiz güzel çalışıyor. Evet, enerjimizi kesip güç devresine devam edebiliriz. Güç devresi çok standart, kolay bir güç devresi. 3 fazımızı 3 faz baradan alıyoruz. Sigortalara giriyoruz. Dediğim gibi bizim zaten baralarımız sigortalardan alındığı için biz direkt buraya giriş yapıyoruz. Yani K1 kontaktörünün, kullandığımız K1 kontaktörünün açık güç kontaktörüne gireceğiz. Yani alt tarafa gireceğiz. Çıkacağız. Sonra aşırı akım rölesinin, yani diğer adı termik röle. Termik rölenin güç kontaktörüne gireceğiz. Şuraya. Güç kontaktörüne. Oradan da çıkacağız doğru motora. Motor klemenslerimiz de zaten burada. Görüyorsunuz. Kablolar burada gözüküyor. Evet, şimdi bağlantılarımızı yapalım. Şimdi bizim için en önemli şey kabloların faz renklerini gösteriyor olması. Bizim için en önemli şey o. Yani o yüzden gördüğünüz gibi kahverengi, siyah, kırmızı ve güç devresinde de bunların üçünü de kullanacağız. Evet, birinci fazımızı alıyoruz. Tornavidamızı değiştireyim. Evet, taktım. Kanala girdim. Kanalda ilerliyorum. İlk gideceğim yer K1 kontaktörünün güç devresi. Evet, sıktım ve kanala girdim.
İkinci fazımız bizim siyah. Kahverengiyle siyahı yukarı götürüyorum. Kırmızı fazla, mavi nötrü aşağı indiriyorum. Burada trafik sıkışıklığına engel olmak için. Onun için siyah fazımızı şöyle alacağım. Burada bir karga burun kullanacağım. Evet. İkinci fazımıza girdim. Kanala da girdim. Kabloyu soktum. Ve şu an ikinci fazımızı açık kontağa takıyorum. Evet, tamam. Bunu da kanala soktum. Geldik üçüncü fazımıza. Üçüncü fazımızda kırmızı. Şimdi kırmızı direkt aşağı inecek. Aslında bu kablo uzun. Ama gene de kullanalım. Evet, kanalımıza girdik. Biraz uzun olduğu için şu sağ tarafta kabloyu sıkıştırıyorum. Evet. Üçüncü fazımızda sıktım. Şu an 3 fazımızı kontaktörün açık kontaktörüne giriş yaptım. 1, 2, 3. Şimdi çıkacağım aşırı akım rölesinin girişlerine. Yani alt taraftan. Şuradan alayım. Evet, bu birinci fazım. Bu ikinci fazım. Bu da üçüncü fazım. Evet, bu üç fazı. Şimdi aşırı akım rölesine güç kontaklarına giriyorum. Evet, birinci fazımızı bağladık. İkinci fazımızı bağladık. Etiket kılıfları şimdilik içeride kalsın. Evet, kanalların içine de taktık. Ve bizim şu an üst yol, sol yol ve orta yolla bir işimiz kalmadı. Oradaki kabloların çıkmaması için buradaki kapaklarımızı artık takabiliriz. Evet, buradaki kanalımızı da kapattık. Şimdi en soldaki kanalımızı da kapatıyoruz. Evet, şimdi tek bir bağlantımız kaldı. O da
aşırı akım rölesinin güç kontak, buradaki kontaklarından çıkacağız ve motor klemensine giriş yapacağız. Şu kabloları alayım. Bu birinci fazımız. İkinci fazımız. Evet, 3 fazı da bağladık. Şimdi kanallara girelim. Buradan da klemenslere bağlantıyı yapalım. Birinci klemensimiz. Evet, ikinci fazımızı da ikinci klemensimize taktık. Sıkıştırıyoruz. Kablolar çıkmıyor. Ona çok dikkat ediyoruz. Hatta şöyle yapabiliriz. Birazcık aralık da bırakabiliriz. Geldik üçüncü fazımıza. Evet, vidamızı gevşettik. Şimdi sıkıyoruz. Evet. Üçüncü fazımızı da taktık. Artık pano bağlantılarımız bitti. Kapağımızı da takalım. Şimdi tek bir şey kaldı. Motorumuzun klemenslerini bağlamak. Motorumuzun klemensleri burada, bunlara da bir yüksük takalım. Bir saniye. Evet, yüksükleri de taktık. Şimdi artık klemens bağlantılarına geçebiliriz. Klemens uçlarında sıralama önemli değil. Üçüne de zaten 3 faz geliyor. Sadece yıldız üçgen devrelerde çok önemli. Yıldız üçgen bağlantılarda. Onun dışında üçünü rastgele takabiliriz ama ben bunda da sıraya dikkat ediyorum. Birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz. Evet, üçünü de sıktık. Malzemelerimizi alabiliriz. Kablomuzu arkaya koyabiliriz. Motorumuzu da şöyle çekelim. Şemamızı da koyalım ve enerjimizi artık panomuzun iç görüntüsü. Gayet şöyle önden de çekelim. Bütün kablolar direkt kanallara giriyor. Kablolar hiçbir şekilde kanal dışında değişik bir şekilde bağlantılara gitmiyor. Her şey usulüne uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Şimdi enerjimizi verelim. Yukarıdan verdik. Sigortalarımızı açtık.
Evet, şu an motorumuz çalışmıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı sinyal lambamız çalışıyor. Enerji verelim ve şu an motorumuz çalıştığı zaman yeşil sinyal lambamız da yanıyor. Gördüğünüz gibi. Bu kesik çalıştırılma devresi 3 fazlı asenkron motorun. Yani start'a bastığımız zaman motor dönecek. Elimizi çektiğimiz zaman motor dönmeyecek. Mesela kesik çalışırken de acil stop butonuna bastığımız zaman motorumuz direkt duruyor. Enerjimiz de kesiliyor gördüğünüz gibi. Onun dışında motorumuz döndüğü zaman yukarıdan da akım seviyelerini de kontrol edebiliriz. Evet, her bir hattan geçen akımımız 0.7 amper seviyelerinde geçiyor her bir hattan akımımız. Evet, bugünkü ilk devremiz buraya kadardı. Görüşmek üzere.